Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevli Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için kıyır kıyır nefis bir mayasız poğaça tarifi hazırladım. Poğaçaların yapımı sadece 10 dakika sürüyor. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 100 gram tereyağını alıyorum. Dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz. Daha sonra 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sıvı yağın tamamını ekledikten sonra 3 yemek kaşığı dolusu süzme yoğurt ekliyorum. Normal yoğurt da kullanabilirsiniz. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenara alıyorum. Tüm sıvı malzemeleri yoğurma kabına aldıktan sonra spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bu arada fırınımı 180 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Poğaçalarımı hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Sıvı malzemeleri yeteri kadar karıştırdıktan sonra 1 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Daha sonra 1 paket kabartma tozu ve 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Sonrasında yavaş yavaş unumu ekleyeceğim. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3 su bardağı un kullandım. Yine kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Bu un miktarı herkeste farklılık gösterebilir. O yüzden sizlere tavsiyem lütfen ununuzu azar azar ekleyin. Böylelikle hamurunuzun kıvamını çok daha kolay ayarlayacaksınız. Oldukça yumuşak ve güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurunuz ne kadar yumuşak ve güzel olursa poğaçalarınız da o kadar güzel olacaktır. Biraz daha un ilavesi yaparak spatulayı temizliyorum ve içerisinden çıkartıyorum. Hızlıca hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kolaylıkla toparlanıyor. Çok fazla yoğurmamıza gerek kalmıyor. Bu arada verdiğim ölçü tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden tarifimi hiç tereddütsüz gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Sizlere şöyle ne kadar yumuşak ve esnek bir hamur olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi bu hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartarak yuvarlıyorum ve bir tabağa alıyorum. Aynı şekilde kalan hamurları da yuvarladıktan sonra poğaçamın diğer aşamasına geçeceğim. Tarifimin bütün detaylarını elimden geldiğince videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Poğaça hamurlarımın tamamını yuvarladım ve hazırladım. Kenara ayırdığım yumurta sarısını güzelce çırptıktan sonra içerisine yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum.
Son olarak 1 yemek kaşığı üzüm pekmezi ekledikten sonra çatalla tekrar çırpıyorum. Yumurtalı karışımı yeteri kadar çırptım ve hazırladım. Ayrı bir tabağa da bolca kavrulmuş susam koydum. Hazırladığım poğaça hamurunu tekrar yuvarladıktan sonra elimle üzerine biraz bastırarak yassılaştırıyorum. İlk olarak hazırladığım yumurtalı karışıma kenarlarını batırıyorum. Fazla yumurtasından arındırdıktan sonra bolca kavrulmuş susama buluyorum. Ve de hazırladığım poğaça hamurunu fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı şekilde yerleştiriyorum. Kalan diğer hamurları da aynı şekilde hazırlıyorum ve fırın kağıdı serdiğim tepsiye alıyorum. Poğaçalarımın tamamını hazırladım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik alt üstlerle fırına koyuyorum ve pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Poğaçalarımızın ilk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Kolay yapımı ve harika lezzetiyle poğaçalarım artık servis için hazır. Bu pratik ve lezzetli tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler de benim gibi mayasız poğaçaları seviyorsanız bu tarifimi mutlaka denemelisiniz. Eminim sizlerin de gözdesi olacak bir tarif. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.